Merhabalar, Yolda Bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 31 Aralık 2022. Sanki yılbaşı değil, sanki kış mevsiminde değiliz. Hava sıcacık, İstanbul'dayız, Çekmeköy'deki kamp alanımızdayız. Bu videonun konusu şu: 2 hafta önce Gökhan Ilgaz, Gökhan abi, yani onu nasıl tanırsınız? Canlı yayınları izleyenler bilir, deneme tahtasını veya vagon box'ı. Gökhan abi, Capella'ya danışmanlık yapan bir abimiz. Çok da bilgili teknik olarak. Geçenlerde telefon görüşmemizde şöyle bir soru sordu. Dedi ki insanlar karavanlarını çekecekleri arabaya nasıl karar veriyor? Veya şu an çekme karavan kullanıcılar arabalarından memnun mu? Ya da değiştirmek isteseler hangi aracı almak isterler? Veya yeni araç almak istediklerinde onları durduran ne? Biliyorsunuz biz karavan almadan önce araçların ne kadar kilo çekebileceğini bir aracın üzerindeki bilgi kartından okuyoruz. Bir de Town Car Info diye bir site var. Yabancı bir site. Buraya giriyorsunuz. Aracınızın markasını, modelini seçiyorsunuz. Çekmek istediğiniz karavanın markası, modeline kadar hepsi var. Kilosuna kadar hepsi çıkıyor. İşaretliyorsunuz ve diyor ki evet, düz yolda araba çeker. Yokuşta %60 zorlanır. İşte ne bileyim, virajlarda işte şu hızla girmelisiniz gibi bazı yönlendirmeler yapıyor. Genelde buna dayalı. Herkes böyle ilerledi. Biz de az çok ona göre baktık. Bizim kullandığımız araba 2011 Kia Sportage 4x4 2.0 motora sahip ve dizel otomatik vites aracım. Çünkü ben her gün 70-80 kilometre yol yapıyorum. Biz arabayı alalı 2 yıl oldu. 53.000'de almıştık. 100.000 kilometreyi gördük. 47.000 kilometre yol yapmışım. Arabayı seçerken gerçekten çok araştırdık. 2017 model Honda HR-V aracım vardı. O da otomatikti. Hem Honda'nın yetkili servisi, hem kullanıcılar, hem işte karavancı abiler dediler ki yok kardeşim, senin Honda HR-V seni üzer. Düşünün, 2017 model arabadan 2011 model arabaya geçtik. Tamamen güç meselesi. Bizim kriterlerimiz şuydu: bagajı büyük olsun, mümkünse az yaksın. Yaşı büyük olsun, çünkü motoru büyük olduğu için 2000 motor, vergisi yüksek. Yaşı büyük olunca en azından vergiden birazcık tasarruf edebiliyorsunuz. Onun dışında işte çok geniş, çok iri bir araba olmasın, pick-up gibi. Çünkü dediğim gibi İstanbul'da yaşıyoruz, şehir içinde kullanıyoruz. Bizim için kriterler bunlardı. Bunlar da bizi 2011 Kia Sportage'e itti. Karavanımız da şurada hemen, hatta göster istersen bilmeyenler için. 2011 Kia Sportage ile Gencer'in 460 Inception modelini kullanıyoruz. Yani bunu çekiyoruz. Hiç zorlanmadık. Ören yokuşunda birazcık bir iki maceramız oldu. Instagram'dan takip edenler bilir ama o birazcık hem benim tecrübesizliğim sürüşte hem de arabayı çok uzun süre yavaş kullandım. O da dediğim gibi tamamen tecrübesizlik. Artık biraz daha tecrübe ettik. Yani arabam kesinlikle beni üzmüyor. Sorulara ben de cevap vereyim. Benim arabam 384 ya da 394 Nm tork bir güce sahip. Dediğim gibi hiçbir şekilde zorlanmadık. 4x4 olayına hiç geçmedim. Hiç ihtiyaç duymadım. Yakıtı kışın kar lastiği varken 8.7, yazın 8.2, 8.3'lere kadar düşüyorum. Karavanla çok fark etmiyor benim arabam bu arada. Karavanı taktığım zaman da maksimum 8.9, hani 9 olmuştur. Çok fazla olmamıştır. Yani yakıtı çok fazla etkilemedi. Geçmek istesem hangi arabaya geçerdim? Merve şu an kamerayı tutuyor. Yani ikna edebilseydim Merve'yi ve tabii biraz da imkan meselesi. Dur bekle, mikrofondan sesin gelmeyebilir. Söyle. Navara mı? Hayır. Aslında Navara da olabilir ama hayalimdeki araba birazcık ütopik de olabilir. Çünkü hem vergisi yüksek, hem yakıtı çok, hem bakımları ağır. Almak istediğim araba 2.0 Ranger Raptor modeli. Hani bunu isterdim. Evet, yani çünkü az önce saydığım hiçbir kritere uymuyor bu arada araba. Tamamen dedim ya, hayal. Yani istesem bunu alırdım. Çünkü yer meselesi bazen problem olabiliyor. Kampa gidiyorsun, odun lazım, işte bu araba binek olduğu için bagajına kıyamıyorsun. İşte alta bir şeyler seriyorsun. Velhasıl kelam dediğim gibi ütopik. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi kamptaki abilerimize, ablalarımıza, gerçi çok fazla deneyimli ablamız var mı burada? Yok. Abilerimize gideceğim, soracağım. Araban ne? Karavanın kaç kilo? Memnun musun? Hangi kriterlere uygun da bu arabayı aldın? Veya geçmek istesen hangi arabaya geçmek istersin? Köpekler de geldiğine göre artık ben gideyim. Çok uzattım biliyorum ama işte birazcık detay bir konu. Çünkü yani geçenlerde bir soru geldi. 900 kiloluk bir karavanı Seat Ateca ile çekmek istiyormuş. Şimdi mesela böyle bir veri yok. İşte Town Car'a giriyorsun, çeker diyorlar. Ama mevzu şu: mesela hiç Ören yokuşundan çıktın mı? Sakar geçidinden geçtin mi hani bu arabayla? Ya trafikte kalıyorsun, hararet seviyesi ne olur? Hani arkada karavan varken bu araba hararet yapar mı? Otomatik araba kullanıyoruz. Hani arabanızın kafası karışıyor mu vites değiştirirken, yokuş yukarı çıkarken özellikle? Kafası çok karışıyor mu arabanın? Zorluyor mu? Yüksek devirde kullanmak, arkanızda yük varken size hararet yaptırabilir arabanıza. İşte bunları bir soralım bakalım. Biz böyle şeyler yaşadık. İnsanlar neleri tecrübe etmişler araç ve karavanlarıyla ilgili. Bizim bir önceki kamp videolarımızda şöyle bir şey vardı. Genellikle yolları da çektiğimiz için az çok görmüşsünüzdür. Özellikle videoları izleyenler bilir. Biz zorlanmadık. Nerelerden geçmişiz de zorlanmamışız. İşte artık kartlara, videoları bırakırım. Oradan bir bakarak olursunuz. Şimdi kamptaki bir abilerimize gidelim bakayım. Bir misafirlik yapalım. Şimdi ilk olarak komşumdan başlıyorum. Komşum Ahmetcan. Ahmetcan Kavakçım.
Kardeşim ben sana şu mikrofonumu vereyim. Bu araba yeni. Yeni. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ağustos'ta aldım. Niye değiştirdin? Niye değiştirdim? Bundan önce Sanyo Corando vardı bende 2020 model. Aslında memnunum araba. Teknolojik olarak, fiyat performans olarak çok iyiydi. Ama karavan çekme konusunda belli sıkıntılar yaşadım. Bir kere yolda kaldım. Mazottan kaynaklı deniyor ama bilmiyorum yani şimdi günahlarını da almak istemem. Arabanın teknik olarak sorunu vardı. Teknik olarak sıkıntısı vardı. İlk aldığımda da sıkıntı yaşadım ben biliyorsun. Cruise kontrolü hız limitlemesi bozuktu. Bir ay onun düzelmesini bekledim. Ondan sonra düzeldi. Karavanı çekerken yolda kaldık. Ama bunlar karavanla alakalı mıdır sence? Yani arabanın kendi teknik arızasıdır sanki. İlki teknik arızaydı ama sonra yazın Yunanistan'a gittiğimde dönüş yolunda arabayla sıkıntısı vardı. Araba bayağı zorlandı yolda giderken. Devirden düştü. Hiçbir uyarı vermeden. Sonra ben biraz daha yavaşlayıp devam ettim. Bir daha yolda kalacağım sandım hatta. Sonrasında sarı motor ışığı yandı. Çektim kenara işte 5-10 dakika falan bekledim. Yavaş yavaş yoluma devam ettim ama bayağı tırsmıştım yani bir daha yolda kalacağım diye. O zaman şimdi Corando'su olanlar kendi yazsın. Karavan çekip de tecrübe edenler. Bizim acı tecrübemiz Evet, var. O bizim yüzden acı tecrübemiz var. Corando'yu eledik. Peki niye Sultan Pikab'a geçtin abi? Kafamız rahat olsun diye. Çünkü, bir daha yolda kalmak istemedim evet, açıkçası. Çünkü en güçlüsü. Peki niye Evet. Navara? Var mı Navara- öyle belirgin bir özelliği yoksa? Şuna bir bakın canavar zaten. Evet canavar ya. Bunu iyi bulduk. Ankara'dan aldım bunu. Hı hı. Yapılı bir şekilde. Çeki demirli bakıyordum ben. Bagaj pandizotu olsun diye bakıyordum. Biraz da işte 3-5 şey yaptırmış. Yanlara koruma falan yaptırmış aldığım arkadaş. Ondan güzel denk geldi. Neden Navara? Ben aslında şeye de bakıyordum. Hilux'a da bakıyordum. O da iyiydi. Navara'nın 7 ileri vites olması hoşuma gitti. Tek aslında şey oydu. Farkı oydu yani. Onun dışında her şey iyiydi. Bir de alt takımı Mercedes'le aynıymış. İnternette yazdığına göre. Makas sistemi. Arkaya yük bindirme gerek yok. Çok. Bagaj kısmına. Onun dengesini sağlıyor. Bir de kendinden ATC sen söylemiştin onu. ATC mi vardı? Bir şey vardı. Söylemiş ama ben bilmiyorum. Şimdi o zaman sana birkaç soru sorayım bakayım. Sor Yönlendirmeye başlayalım. Bizim karavanla aynı ama yine de sen söyle. Karavanımız kaç kiloydu bizim abi? 1200-1300 civarı var. Hiç zorlandın mı? Bu arabayla hiç zorlanmadım. Peki gittiğin en zor yol? Marmaris yol çıkışı, yokuş çıkışı. Efsane değil mi? Karavan tek dedin mi attı. oradan korkuyorsun Evet ama yani. tek attı. 3. viteste çıktım. Peki sen arabayı triptoniğe alıyor musun yoksa otomatik kendi yani vitese hiç dokunuyor musun abi? Şöyle aslında bazen değişiyor duruma göre ya. Böyle çok trafik olduğu zaman hani dur kalk olacağı zaman yokuşta alıyorum triptoniğe. Yoksa mesela Marmaris trafik yoktu. Normal otomatikle çıktım. Tamamen trafikte yani. Hani yokuşta zorlanıyorum kafası karışıyor diye almıyorsun. Yok hayır. Tamam süper. Zorlanmıyor çünkü. Kaç beygiri kaçtı? Beygiri çok güzel soru. 190. 190. Torkun Evet, 450. 450 aynen. Yani tam bir canavar. Aşırı. Şöyle bir içini görebilir miyiz aracın? Tabii ki de. Vergisini bahset ya. Vergisi ne kadar? Vergisini ben daha ödemedim. Ağustos'ta aldığım için. Ocak zammıyla beraber 15.000-16.000 civarı diyorlar. Bakalım göreceğiz. Peki mantıklı mı sence? Değer mi yani bu vergiyi vermeye? Yani arabayı çok kullanmıyorum. Yakıttan tasarruf diye düşünerek vergiyi veririm ama her şey pahalı zaten yani. Bir de tabii bagaj olayım var abi. Evet bagaj olayım var. O Bir da çok bagajını rahat. göster bakalım. Karışıktır ama karavancı adamsın. Şurada da bak. Deminden beri uğraşıyoruz. Kamptaki dayımız sağ olsun. Bize rota Bagajım aldı. biraz dolu. Her Evet. şeyini Yok, koyuyorum sorun ya. değil abi. Zaten daha iyi bunları görmesi insanların. Evet. Hani masam, sandalyem, işte ateş çukurum, Suyunu da getirmiş. Suyum buraya. da Her var. şeyi burada. cookie'nin şeyleri falan da var. Bayağı her şeyim oluyor. Bunun Ya- tek sıkıntısı ama içeri su alıyor. Bu bagaj tipi, pandizot tipi. Bir şekilde içeri su giriyor. Az da olsa giriyor yani. Ama burada zaten çok sudan şey olmayacağı için. Evet. O yüzden sıkıntım yok. Yani özetle Navara'yı tavsiye ediyor muyuz? Evet. Karavancılara. Evet. İyi, çok teşekkür ederim. Nazar Vakit değmesin ayırıyoruz. diyorum. Buna Ama- nazar ama- değmesin. Ama her tarafa Yakıt vuruyoruz. tüketiminden de bahsedebilirim Evet istiyorsan. kardeşim bak görüyor musun biliyor. Ya YouTuber adam Çünkü ya. herkes çok yaktığını düşünüyor ama çok yakmıyor Ben de öyle aslında. düşünüyorum. Şehir içinde 8 civarı yakıyor boş trafikte. 8 8 civarı litre. kaç? 8 litre. 8 litre yakıyor. Evet. Benim arabam 8.7 yakıyor abi Evet. kışın. Tamam. Ve adamdaki lastiklere bak. Ha lastiklerle bir tık evet. O da fark ettiriyor. O yüzden ben yazın değiştirmeyi düşünüyorum mesela lastiği. AT, All Terrain. Aynen. All-Terrain biraz daha yolda tutuşu da zayıf bu arada. hı. Düz yol, asfalt yolda. Yağmurda falan 2-3 kere kaydım. Lastiği değiştireceğim o yüzden. Kışın bu da yazın değiştireceğim. Yakıt tüketimi boş trafikte 8 ama kısa mesafe trafik olursa 13-14'e çıkıyor. Peki karavan değiştiriyor mu yakıtını? Karavanda şöyle rüzgar durumuna göre değişiyor. Ha. İzmir'e giderken ben mesela 10 litre yaktım, 11 litre yaktım. Dönüşte 14 litre yaktım yine. Tamamen rüzgardan mı? Rüzgar. Peki- Rüzgar ve yokuş. Dönüş biraz daha rampalı gibi sanki. Hı hı. Benim hissettiğim. İstanbul dönüş otoban. O yüzden biraz daha fazla yakıyor dönüşte İstanbul dönüşünde. O zaman Navara'yı bir puanla bakayım. 10 üzerinden karavanla Ben kaç o veriyorsun?
nazar değmesin ben şey demiyorum. 9 diyeyim hadi. 10 diyesi var da 9 diyesi. Evet, çok memnunum. Evet, var mı söyleyeceğim başka bir şey? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Murat Bey. Navara karavan şeyinde testi geçti. Tek geçerim. Teşekkür ederiz kardeşim. Hoşça kal. Evet. Şimdi de kampımızın dayısına geldik. Gerçekten benim eşimin öz dayısı. Hemen sana mikrofonu vereyim dayı. Önce bir kısa bir isim soy isim rica edeyim senden. Bir tanıt bakayım nasıl karavancılığa başladın onu da söyle. Ben çok merak ediyorum. Valla karavancılığa çok eskiden beri ilgim vardı zaten ama işte bu pandemiden önce öyle bir fırsatımız oldu. 2020 yılında 20'nin Sonuna doğruydu sanki. Haziran Temmuz muydu? evet Öyle bir şeydi. öyleydi. Karar verdik. Nasip oldu. Bir Swan aldık. Swan Safir modeli. Bayağı bir eşimle bir hayalimizdi eskiden beri. Şu an devam ediyor. Güzel. Peki şimdi teknik konulara geçelim. Swan Safir modeli kaç kilo? 1100 kilo ama 1100 de kalmıyor tabii ki Kalmaz. yüklüyken. Eşyalarınla artık. En az 1250-1300 kilo olabiliyor yani. Şimdi dayımın arabasıyla bizim şöyle bir olayımız var. İkimizinki de aslında aynı. Aynı, bütün özellikleri aynı. İkisi de aynı aslında. Bütün model sadece bir jant farkı var herhalde. Bir jant farkı var bir de senin göstergen farklı. Göster. Doğru. Dijital gösterge var. Ne kadar seyahat ettin karavan artı araba? Ne kadar yol yapmışsındır tahmini? Yaklaşık 3000 kilometre yaptım. 3000 kilometre en zorlandığın yol. En zorlandığım yol Çandarlı'dan Denizköy yoluna, sahil yolundan, o dağ yolundan çıktım. İnanılmaz bir yoldu. Arazi şartları çok kötü diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Öyle bir virajlar vardı ki açıktan almayınca dönemedim. O şekilde virajları çıktık ve dik rampalar çıktık. Hiçbir şekilde zorlanmadı. Yani araba gerçekten performans çok iyi rampalarda. Senin zaten dediğim gibi arabalarımız aynı olduğu için seninki de 184 beygir, Evet. 394 Aha. Nm tork gücü Evet. var. Aha. Hiç 4x4'ü alma ihtiyacı hissettin mi? Ya da 4 gerçi bizde diferansiyel kilidi var. Hiç öyle bir şey yaptın mı? Şöyle söyleyeyim. Ben de bundan önce biliyorsun 4x2 Tiguan vardı. Ona ben cesaret edemedim böyle yola çıkmayı. Çünkü araba zaten 1.4, 240 tork var. Yetersiz bence. Bu işi bilenlere sorduk. Onlar da yetersiz gelebileceğini. Çeker ama zorlanabileceğini söylediler. Onu satıp bunu karar verdik. Senden de referansı iyi aldık. Şu anda da memnunum. 2000 motor olması avantaj. Araba hiç yorulmuyor. Sanırım kadırga koyuydu. 4x2 Isuzu'ydu herhalde markası. Bir pick-up sahilde boş bir şekilde battı. Kumsalda kaldı, battı. Traktörle çektiler. O derece battı. Aynı kumsalda ben bununla 4x4'ü alarak hiç patinajsız, hiç sorunsuz karavanı manevra yaptırdım. İşte bizim torkun da avantajı Evet. bu. Az önceki olaydan da bir netleştirelim. Şimdi arabaları eliye gidiyorum ya da artık işte bu araba katsın diye uğraşıyorum ya. Şimdi Tiguan'ı satmıştık. Tamamen karavanla alakalıydı değil mi bu? Tamamen karavanla alakalı. Yani onun da beygiri az değil ama torku düşüktü. Gücü de iyiydi ama yani bir dizel gibi performans yok. O benzinliydi o. Benzinliydi. Evet, dizelin performansı onda yok. Yani çekme performansı. Ve sen arabanı seviyordun. Sıfır almıştın arabanı. Aynen öyle. Sıfır almış. arabayı sattı. İşte bizim Kia Sportage'den aldı. Çünkü işte tamamen güç, tamamen tork. Bagajından memnun musun onu da söyleyeyim sen de. Torun tombalak. Bagajından da memnunum gayet. Benim diğer arabama göre biraz daha geniş. Arkası geniş, Bagajı bagajımız geniş. geniş. Bir tek bu arabanın dezavantajı şu ön direkler biraz fazla kalın ve sola dönüşlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Peki son olarak bir soru daha sorayım ondan sonra bitirelim. Bu arabayı değiştirmek istesen artık karavanla gezmeye de başladın. Değiştirmek istesen ne alırsın? Ahmetcan referansı gayet iyi Navara'da. Ben de beğeniyorum arabayı. Navara düşünebilirim. Niye pick-up? Pick-up yani eğer bu işi gerçekten böyle sembolik olarak yapmıyorsak, gerçekten bunun zevkini almaya çalışıyorsak pick-up bunda şart bence. Değil mi? Şart. Ha şöyle söyleyeyim, ben mesela İzmir'e giderken bu araçla 120 km hızla gittim ve hiçbir şekilde arkada sallanma, arabayı dengesini bozma hiçbir şekilde yaşamadım. Karavan varken mi 120? Karavanla 110-120 gittim otobanda ve Hiç hiçbir şey. hissetmedin. Hatta yolda birisi durdurdu beni. Bir karavancı arkadaş. Abi dedi benim arabam dedi pick-up dedi. Sen dedi sen dedi yani Sportage'da nasıl gidiyorsun dedi. Dedim ki herhalde sen yüklemeyi dengeli yapmadın. Bir arkayı yüklemeyi dengeli yapmıştım ben. Doğru o da önemli. Tabii o önemli. Arabanın ağırlığı da önemli tabii ki ama arkada yükleme daha önemli bence. Yakıt verisi? Yakıt verisi. Hiç ölçtün mü karavanlı karavansız? Valla Ferhat ben 11 litre falan yaktım. Bunu Karavanla? Karavanla. Hı hı. Karavanla. O bahsettiğim yollarda ama çok zorlu yollarda. Genelde suyu boşaltmadım. Suyu boşaltsaydım belki biraz daha az yakabilirdi. Bu aracın şehir içi kilometre yakıtı 100 kilometrede 9 litre falan yakıyor şehir içinde. Şehir dışında 7,5-8 gibi falan yakıyor herhalde. Yani aynıyız. Ben de şehir içinde 8.7 kışın Hı hı. kar lastiğiyle. Hı hı. Aynı. Karavanda biraz sende fark etmiş. Herhalde anlattığın yol bayağı zor bir yol. Peki Çok o zor. zor yolda
Sen bu arabayı otomatikte mi kullandın, Triptoni'yi aldın mı? Otomatikte kullandım. Hiçbir Hiç şekilde zorlanmadın. zorlanmadım. Hatta öyle bir zorlu yolda ki belki gidenler bilir. O kadar yükseğe çıktı ki eşim fotoğraf çektirmek için aşağı inmeyi korktu. O derece yüksekti bir yerdi yani. Önümüzde bir İkizler Adası'ydı sanırım. Oradan gözüküyor. Adanın arkası gözüküyor neredeyse. Biz o kadar yükseğe çıktık. Ve hiçbir şekilde ne hararet 90'ı bir Hiç ileri geçmedi. asla geçmedi. Ağustos ayıydı bu. O sıcakta. Çok sıcakta. Ya bu gayet Peki, performansı iyi. Puanla dayı sana zahmet. 10 üzerinden bu arabaya kaç verirsin karavan hayatına? Normalde değil. Karavan hayatla bir 8,5-9 veririm. 8,5-9 verir misin? Veririm. İyi, Ahmet Can'a nazar değmesin diye 9 vermiş. Demek ki pick-up'la aynıyız. Şu an değiştirmelik bir durumumuz Ya yok. pick-up'ın yanında tabii ki bu şey yapamaz ama yani kendi sınıfına göre gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol verdiğin bilgiler için. Görüşürüz. Rica ederim. Evet, şimdi az önceki arabalardan farklı bir araba inceleyeceğiz. Audi A6. Hemen sahibine mikrofonu vereyim. Tek mikrofon biraz, kusura bakmayın. Şükrü Bey, buyurun efendim mikrofonunuzu. Merhaba Ferhat Bey. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkürler. Şu an oldu bence. Duruyor. Oldu mu? Hah, Düşmüyor. duruyor. Oldu mu? Düşerse yenisini alırsın, sana dokunmaz öyle şeyler. Öyle mi diyeceksin? Şimdi abi çektiğin karavanın markası, modeli kaç kilo? Çektiğim karavanın modeli Kafir, Kıvan Kafir 1100 kilo takribinde. Senin eşyalarla 1200, belki 1200. Yani ne doldurduğunla alakalı. Peki abi, yani kampta şöyle bir arabayla çeken tek adamsın ya. Nasıl, zorlanıyor musun bu A6 ile? Yani otobanda, asfalt yolda çekerken zorlanmıyorum. Ama toprak yol, belli yollarda zorlanıyorum. Alçak kedan olduğundan dolayı. Ha, alçaklığından dolayı. Evet. Her zamanki hastalık pilot teker muhabbeti. Aynen, çünkü ön tarafa da yük çok dengesiz doldurduğumda arabanın arka tarafını aşağıya bakıyor, iyice çöküyor. Belli yerlerde, köy yollarına girdiğimizde bu kakiklerde pilot tekeri kırmışlığım vardır. Hadi ya. Evet, Vay be. Peki şey mi abi? Arkadan itişme bu. önden. Önden çekiş. Evet. O daha da zor çünkü karavan arkaya baskı yaptı. Baktın, Senin evet. ön daha biraz daha kalktı. Belli yerlerde kalkış yapamıyorum, yani pati çekiyor araba. Benim sahibinden baktığım kadarıyla 177 torkun, kusura bakma ben biraz yüksek sesle konuşuyorum çünkü mikrofon sende olduğu için. Beygirin 177, Evet. torkun da 380. Evet, öyle. İyi abi, güzel. Peki bagaj, ne diyorsun bagaja? Otomobille karavan çekmek, hani eşyaları yüklemek zor olmuyor mu? Ben çok eşya yüklemiyorum, böyle tek takıldığımdan dolayı. Yani rahat oluyor benim için. Hiç Çok zorlanma yok. çok evet, zorlanmıyorum. Kaç bin kilometre yapmışsındır tahmini? Bu araba artı karavan. Yani çok ben karavanla tatile çıkmadım. 2 defa çıktım. Marmaris yolculuğu yaptım. İşte ne kadar kilometre tam bilmiyorum ama. Git gel yine Git gezdin gel, tozdun, 2000 yapmışsındır. 2000-2500 toplamında bir Kandıra'ya gittim biliyoruz yani, gezdiniz tozdunuz. takip ediyorsunuz o zaman. Yani 2500 civarında yapmışım diye düşünüyorum. Peki hiç üzdü mü seni? O şeyin dışında, hani alçaklığın dışında. Yok, o yolda olarak hiç üzmedi güç yani. olarak üzmüyor. Sonuçta bir Audi, güçlü bir araba. Asfaltta problem yok. İşte Marmaris'e gittik. O Kakar yokuşu dediğiniz yerde de. Sakarya yokuşundan direkt çıktın mı? Direkt çıktım, durmadan çıktım ve indim. Evet. O erkeğin anlattığı gibi işte indik, balata yandı, bilmem ne oldu. Bunları yaşamadım. O biraz da şoförlükle alakalı ama şöyle, yani şimdi adam hızlanıyor yokuş aşağı inerken. Hızlandığın için frene basman da gerekiyor. O birazcık şeyle alakalı, doğru, ama çıkma olayında tebrik ederim. Ben çıkarken tırsmıştım. Peki çıkarken hiç böyle otomatik araba ya, ne bileyim, Triptoni'yi aldın mı arabayı? Yok, almadım. Vitesi de müdahale etmedin. Etmedim. Gayet çıktım. Çünkü karavanımın da kilosu ya da boyutları ufak olduğundan dolayı rahat çıktım. Aslında ufak da değil abi, 1100 kilo ağır yani, bakma sen. Şimdi bank karavanlarda 1500-1600 içine koyduğunda 2000 oluyor. Hadi yeni karavanımızda belli olur o işler. Peki son olarak bu arabayı değiştirsen hangi arabayı alırdın? Ya şu iş, yani şu eksikliğini gördüm de şu arabaya geçerim. Güç olarak eksiklik görmedim ama evet, bir yüksek böyle Ford Ranger tarzı bir araba olabilir. Pick-up mı? Pick-up olabilir ya da Mitsubishi'nin Pajero. Pajero dediğim aracı alabilirim yani. Ama yüksek, cool bir arabayı tercih ederim. Şükrü abinin bir Pajero Evet. hevesi var ama işte vergisi yüksek. Değil mi? Peki Ma- bunun vergisi ne abi, biliyor musun? Çok takip etmiyorum. Arkadaşlar, zenginlerle işte yaptığınız bilgilendirmeler bu kadar oluyor. Abi teşekkür ederim. Ben Var mı teşekkür öyle ederim. başka söyleyeceğim bir şey? Kardeşim, bu arabayı alın der misin karavancılara? Hayır demem. Binmek için alın derim Binmek ama için alın. karavan için tercih edilecek bir araba değil. Evet. İyi, tamam, çok teşekkür Biz ederim. teşekkür abi. Çok sağ ederiz ol. Ferhat. Hoşça kal. Sağ olun. Şimdi en ilginç araçlardan bir tanesi. Niye? Çünkü bu araba Sıva'nın en ağır karavanı. Yakut'u çekiyor. Şimdi Enis abiye veriyorum mikrofonumu. Evet. Şimdi dur bir arabanı bir göstereyim şöyle. Anlat abi arabanı. Benim sesim az gelir, sen söyle. Hatta şöyle geç, sana zahmet. Arabanın başında konuş. Sat bakayım bize arabanı. Şimdi Araba- çektiğin karavan. Karavandan Sıvan Yakut karavan modelini kullanıyorum. Kaç tondur abi karavanın? 1.5 boş hali var ama yüklemelerle falan 1750'yi buluyorumdur kesin. Hiç kantara çıkmadım bilmiyorum ama 1750 kilo altı değildir yüklü hali. 1750 kilo
Araban kaç tondu? Arabamız 1650 falan. Mantıken şu an sisteme tam uymuyor değil mi? Uymuyor. Normalde Aynen. arabanın ağır Daha olması ağır olması gerekiyordu. gerekiyor. Peki abi ben hemen sana sorularıma başlayayım. Araban kaç model? 2011 model, 2000 motor, 140 beygir. Torku? Torku da 320. 320 Nm tork. Abi sen 4 bu çeker araç. Ha 4 çekerdi değil mi bu? Evet. Otomatik miydi? Otomatik. Peki sen bu arabayla kaç kilometre yapmışsındır sırtında karavanla? 6000 kilometreyi devirdim. 6000 6-7 bin. kilometre yol yaptın Yakut'la. Evet, aynen. Peki hiç zorlandın mı abi şimdi karavanın ağır arabandan? Rampalarda hissettiriyor arkada bir yük. Evet, ben asılıyorum bu arabayı diyor ama herhangi bir hararet olsun, kaldığım olsun başıma Hiç gelmedi. zorlanmadın o kadar. Yok. Gittiğin en uzak yer. Sen genelde yazın tatile yapıyorsun Evet, zaten. yazdan gittim. Muğla tarafına bindim Sakarya geçtiğinden. Hı hı. Geçen sene. Bu sene de Kaş'a gittim Denizli üzerinden. En zor yol Denizli'ydi. O Abi zaten yoldu. Kaş'a gittiysen araba geçmiştir testi yani. Peki bir şey soracağım. O yokuşlarda falan hiç mi hararet ibren oynamadı? Yok, hararet hep sabit. Hiç arabadan yana korkmadın. Arabadan yana korkum olmadı hiç. Ama hani yollar sıkıntılı yollardı. Çok virajlı. Kaş'ın yolları. Virajlı ve çok yavaş gitmek gerekiyor. Yani 40'ı 50'yi geçemedim özellikle Kaş'a giderken. Karavanı çekmiyor değil. Öyle bir Ha. sıkıntım olmadı. Sadece hızlı gidemediğim için yol sıktı. Araba Sen- sıktı. Tamam. Sen şoför olarak yoruldun ama Şoför olarak teknik yoruldum. olarak Ama araban seni teknik hiç olarak zorlamadı. çekti. Evet. Peki abi yokuşlarda falan arabayı triptonik mi kullanıyorsun? Otomatikte mi bırakıyorsun? Yokuş değil, hep ben manuele alıyorum. Hep manuel. Hep Karavanı manuel. taktığın zaman hep manuel mi? Sürekli. Çünkü Zor oluyor mu öyle? araba bir kere ilk bilmediğimde direkt normal otomatikte kullanayım dedim. Hı hı. İlk karavanı aldığımda Sıvan'dan. Yani araba 2'den 3'e geçeyim mi geçmeyeyim mi? 3'den 4'e bir gitsem mi gitmesem mi? Çok Kararsız şanzıman kaldı. kararsız kaldı. O yüzden ondan sonra dedim ki ben manuel alayım. Manuelde çok rahat. Hemen 2500 devir buldum mu attırıyordum vitesi. Sen kendin yapıyordun. Kendim Peki yapıyordum. Hiç. DSG'den korktun mu abi yolda kalırım diye? Alırken o kadar araştırma yapmamıştım ama kamplarda olsun, yollarda olsun herkes ya bu araba bu karavanı nasıl çekiyor? Özellikle DSG motor hiç korkmuyor musun? Sıkıntılı mı şanzıman falan dediler ama yani maşallah var. Hiç öyle bir korkum olmadı. Olur abi, Hiçbir şey o zaman- yapmadı. Ahmetcan'ınkinde de vurduk, seninkinde de vuralım. İyi, kazasız belasız. Çok şükür ben memnunum. Bagajından memnun musun? Bagajı yok. Bütün SUV'lar gibi bunun bagajı da ufak. O yüzden sebep port bagaj yaptım, Evet, aldım Enis abinin kendime. port bagajı var. Bagajı ufak olduğu için mecbur böyle bir şey girdik. Benim bir buzdolabım var, otobuzdolabı. Arkaya da onu tam koyuyorum. Arabanın kilosunu da arttırmış oldum Ha. haliyle. Port bagaja da bütün yüklerimi yükleyince arabayı da bir 2 ton yapıyorumdur ben haliyle. Sen arabanın bagajına buzdolabı mı koyuyorsun Buzdolabı abi? koyuyorum, otobuzdolabı. Büyük Tamam o bir şey. zaman seninki ağırlaşıyor. Yani Arabanın o zaman kilosu- o yüzden sen rahat ediyorsun. Büyük ihtimal ondan da olabilir. Hiç sıkıntım olmadı bugüne kadar Peki maşallah. abi yakıtı ne? Karavansız ve karavanlı. Ya çok fark ediyor mu yakıt? Karavansız bu araç 8,5-9 arası. Şehir içinde tabii bu. Şehir dışında denemedim. Karavanla en yüksek gördüğüm değer 10,9. Ortalamam 9,5-10'du. Karavan Düz yolda evet. çok iyiymiş abi. Ama o yakmıyor yani. Denizli taraflarında Kaş'a giderken biraz fazla yaktım. Yavaş gittiğimden sebep belki oldu. Vergin de bizimle aynı. 1050-1100 Vergi öyle bir şey. 1100, 6 aylık 1100 Peki lira falan. abi son olarak bu arabayı satıyorum, zorlandım. Hayalinde ne olur? Ben şu arabayla karavanı daha rahat çekerim, şunu sürmek istiyorum dediğin ne var abi? Bunu satsan neye geçersin? Yani bunu satsam benim karavanın çekmesi için bir pick-up. En ağırlıktan sebep pick-up ama düşünüyorum dedim onda da vergi yükü çok fazla. Şehir içi kullanımı biraz sıkıntılı. Yani pick-up olmasını isterim ama maliyetlerle falan dengelediğimde yine su daha mantıklı geliyor. Pick-up alsan hangi pick-up'ı alırdın mesela? Pick-up'ta ne var abi? Navara değil mi? En konforlu oymuş. Ben bir kere de kullandım onu. Hı hı. Güzeldi ama arka tarafta oturmadım, seyahat etmedim. Herkes arka koltukta sıkıntı oluyor yani rahat olmuyor falan. Sonuçta ağır araba olduğu için Arkadaki karavanı... insanı çok düşünmüyorsun abi. Şoför olan sensin zaten. Çocuklar Arkada olacak çocuklar var boşver. zaten. Yani pick-up alsan Navara, Pick-up. SUV alsan Defender gibi bir araba mı alırsın? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Kendine iyi bak. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu ana kadar çektiğim karavanların hepsi 750 kilo üstüydü. Bir de 750 kilo altı karavan kullanan komşumuz var. Bir de Hüseyin kardeşimize soralım bakalım memnun muymuş. Kardeşim mikrofonumu veriyorum. Bir kere renge bakar mısın ya? Benim sesim az geldiği için ben sana yakın duracağım. Tamam, Hiç sıkıntı süper. yok. Bir kere rengi güzel kardeşim. Evet, Arabayı tercih rengini etmeni bilerek seviyorum. aldık. Şimdi karavanın markası ve kilosu. Benim karavanım Doğa Karavan. 750 kilo altı bir karavana sahibi. Sen onu yeni aldın. Yeni aldım evet. Daha Temmuz gibi aldım. Peki abi sende binek araba vardı. Bu arabaya sırf karavan için mi geçtin? Sırf karavan için geçtim. Bende Polo araba vardı. Hı hı. Daha rahat çekebilelim diye araştırmalarım sonucu Duster almaya karar verdim. Polo'da biliyorsun Ahmetcan onunla çekti abi Mike. Evet, evet. Sıkıntı yoktu. Sen tamamen kafam rahat etsin Aynen istedin. kafam rahat etsin, sorun yaşamayayım istedim o yüzden. Bir kere şu yerden yüksek olması sana çok büyük avantaj. Kesinlikle. Peki niye Dust seçtin abi? Yani var mı öyle bir kriter? Yani benim karavanım 750 kilo altı olduğu için çok fazla aslında hani aşırı pick-up vesaire şey yapmak istemedim. Hani en uygun bütçemize bu uygun olarak bunu seçtik. Ya bir Öyle kere söyleyeyim. vergisi de ucuz kardeşim. Tabii, tabii, Peki vergisi kaç de ucuz. beygiri kaç abi bu arada? 150 beygir, 250 torku var arabanın. 250 torkla abi zaten uçurursun Evet, çok evet. rahat çekersin Doğa karavanında. Ağırlık
ağırlığını bilmiyoruz ama herhalde 1400-1500 kilo civarında. Evet. Yani senin çekmeyle ilgili hayatta problemin olmaz. Bu 4x4 mü oluyor? 4x2 bu arabamız. O zaman otomatik vites. Evet, otomatik vites. Peki 1000 kilometre ortalama yol yapmıştın. Evet. Hatta şeyi hatırlıyorum. İzmir'den geldin, rüzgarlı havada geldin. Evet. Araba seni üzdü mü? Şöyle, Yani o tedirgin benim hissettin mi? İlk tecrübemdi Ferhat'cığım. Biraz rüzgarlıydı yol, zaten o yol biliyorsun rüzgarlı. İzmir otobanı. Ama ben arkada karavan olduğunu hiç hissetmedim. Yani Hiç o hissetmedin. derece rahat çektim. Tabii otomatikte kullanmadım arabayı. Manuelde kendim viteslerini ayarlayarak kullandım. Ama zaten yavaş geldim. Çok rahat çekti, hiçbir sıkıntı yaşamadan çok rahat bir şekilde geldik. Peki niye manuel aldın abi? Yani öyle duyum mu aldın? Kendin sürdüğünde korktun mu? Evet, yani ilk deneyimim olduğu için arkadaşlara danıştık. Ha. Son olarak şunu da sorayım. Tavsiye eder misin böyle bir arabayı karavan çekecek adama? Eğer 750 kilo altı karavanınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Fiyat performansı olarak çok iyi bir araç. Tabii konfor olarak bir yeni modeller kadar ya da üst paketler kadar konforlu değil, ancak karavan çekme açısından çok rahat Abi çekebilirsiniz. Dacia'nın genel olarak konfor olarak bir şey demek zor Evet, ya. evet. Sonuçta Fiyat performans fiyat süreci. performans Aynen, o arabası. şekilde. Aynen doğru söyledin. Evet. Peki arabayı değiştirmeye karar verdin. Karavan Evet. için soruyorum bunu. Yani karavan çekmek için hangi arabayı, gönlünden hangi araba geçer? Yani her karavancının düşündüğü gibi ben de pick-up alırdım Değil mi kesinlikle. Evet. Peki popüler kültürden dolayı mı? Yok, hem kendim daha o tarz araçları sevdiğim için He. hem de yani tabii hiçbir sorun yaşamadık ama bu sorun yaşamayacağımız anlamına gelmez. Dik yokuşlarda ve çok dik yokuşta denemediğim için bilmiyorum. Sorun yaşamayayım, kafam rahat etsin diye pick-up alırdım. Değil mi abi? Peki herkese sordum, sana da sorayım. 10 üzerinden şu arabaya bir puan ver bakayım karavanlı haliyle. 10 üzerinden 7 verebilirim. Karavanla. Evet, karavanla. Evet, manuel kullandın, korktun ya, biraz da ondan. Evet, dolayı. evet, olabilir. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Rica O ederim. zaman kendine iyi bak, görüşürüz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Eyvallah. Görüşmek üzere. Navara'dan sonra bir pick-up daha çekeceğiz şimdi. Gel İsmail kardeşim, bir de sen anlat bakalım. Hemen mikrofonumu uzatıyorum sana. Kardeşim, karavanın markası, modeli, kaç kilo olduğu biliyor musun? Biliyorum. Adria Adora 522 UP var bende. Dingil ağırlığı 1500 ama karavan biraz yüklü. 1.7 falan, 1700 kilo gelir karavan aşağı yukarı. Bu arabayı karavan için mi aldın? Evet, karavan için aldım. Kaç bin kilometre yol yapmışsındır karavanla beraber? Karavanla birlikte ortalama 7-7500 civarı bir şey yaptım. Kilometre, 7500 Hiç kilometre zorladı yaptım. mı araba seni? Hiç zorlamadı, maşallah var karavanla. Bir kere bir yağ gaz ışığı yaktı. Sonradan onu öğrendim ki aslında bakım yaklaştığı için Ha. yakıyormuş. Ne hararet ne çekiş, hiçbir problem yaşatmadı Takıyorsun bana. sırtına gidiyorsun yani. Aynen Kaç abi öyle. bunun motoru? 2.0 dizel. 2.0. Vergisi düşüktür. Yıldan dolayı düşük. 2012 model. Yıllık 2.800 gibi vergisi var. Ha, Bu al sene sana. düşecekti. Zamla birlikte yine aynı 2.800'den devam edeceğiz. Vergiden yana çok üzmez. Evet. 4x4 mü abi? Evet, 4x4. Otomatik mi, manuel mi? Manuel. Niye otomatik almadın? Korktun mu? Yani DSG'den öyle bir çekince var ya. Orada DSG değilmiş şanzıman. ZF şanzımanmış. Korkma diyorlardı. Benim offroadçu birkaç arkadaşım vardı. Şimdi bende bir yapabilirsem bir offroad merakı da oluşacaktı. Yol Arazide manueli tercih et dediler. Eskiden de arazi için manuel. arazi için Karavanla manueli alakası yok. tercih ettiler. Biraz da denk geldi. Pişman mıyım değilim. Bazen şehir içinde trafikte yorabiliyor ama seviyorum manueli ya. İstanbul'da zor oluyor mu park etmesi? Alışıyorsun. Ama sen tamamen karavan için aldın. Evet, tamamen alsa karavan böyle bir için. araba kullanmazdın. Yok, Nasıl, bagajından kullanmazdım. memnun musun? Memnunum abi, her türlü işimi çözüyor. Şu fiber de güzel, hiçbir su geçirmiyor. Memnunum, sadece iyi bir organize etmen lazım. Tüp müp taşıyorum bazen, şey oluyor, yerinden kaçıyor. Sabitlediğinde güzel, verimli yani. İyi, kaç beygir abi bu? 163 beygir. Tork? 400. 163 beygirde 400 tork, gayet de güzel. Peki bu 7000-7500 kilometrelik yolda Aha. en zorlandığın yol? Hani böyle karavan sırtında en Hı hı. stres olduğun yol. Abi ben şu Sakar Geçidi diyorlar. Evet. Her meşhur. evet, meşhur. Oraya indim çıktım, hiçbir kere tereddüdüm olmadı. Yalnız Çıralı'ya indim. İnerken problem yoktu. Çıkışta da problem yoktu da. Çıralı'ya gittim mi bilmiyorum. Onun virajları daha dardır. Hı. Şimdi karşıdan da araba geldiğinde durmak zorunda kalırsam arkamdaki ağırlıkla ne kadar zorlarım diye bir tereddüt oluşmuştu ama hiçbir şey olmadı. Sadece kafada kuruntu Yani yapmışız. orayı da geçtiysen artık korkacak bir yolun Aynen. yok. Değiştirmek istedin, ne alırdın? Yani neyle değiştirmek isterdin öyle bir imkanın olsa? Pick-up mı tercih etmeliyim, SUV mi? Ben İşte Heh. onu soruyorum. Yani mesela SUV Ha. seçer miydin? Yani niye pick-up'ı seçtin? Abi SUV seçerdim. Yüklü bir SUV alırdım. Yani bir son zamanlarda Touareg radarıma giriyor. Volkswagen Touareg mi radarıma model? giriyor. 3.0 aynen dizel. 6 Vergisi, silindirli. yakıtı üzer kardeşim. Düşük yaşlı bakıyorum abi. Tamam. Düşük yaşlı candır eski Yani araba. bunu satsan Touareg'e mi geçersin? Bulursam geçebilirim, aynen öyle. 10 üzerinden bir puan ver bakayım ama karavanlı düşün. Tavsiye eder misin? Karavanla 10 üstünden, kendi tecrübeme göre 10 üstünden 10 veririm abi. Beni hiçbir Vallahi. zaman üzmedi. Vay, helal olsun. Yani 7-8 diyemem, başka bir şey kullanmadım. Fiyat performans açısından verimli. Yakıt anlamında verimli. Ne yakıyor? 4x4
Karavanla mı karavansız mı? İkisini de söyle bakayım, merak ettim. Çok fark var mı? Şehir içi yoğun ortalama trafikte 10 litre yakıyorum. Uzun yolda karavansız 7 litreye düşüyor. Bayağı düşün. Karavanla en son geçen Ormanya'ya gittim geldim 9,5 yaktım. 9,5 Karavanla litre. daha mı Karavanla. az? Ha, ama şehir... O düz yollu Ha, kısmen. aynen. Ama mesela bir aşağı iniyorum İzmir'e Marmaris'e git gel yaptığım mesafede ortalama 12 abi. %20 koyuyor üstüne. 12 ortalama 12 litre yakıyor. ideal bu, böyle devasal bir araba. Karavanın da var. abi. Yaksın abi boş ver Ha, değil ya. mi? Yaksın. Neydi senin lafın? Aslan. Aslan besleyen yemin hesabını yapmaz. Çok sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Şimdi kamptan başka bir arkadaşımıza bu araba birazcık farklı, bunu bilmek istersiniz diye düşündüm. Şimdi sana mikrofonumu veriyorum. Böyle yakışıklı Ertan'ımızı da görün. Böyle olur abi. Taktın mı? Oldu. Sesin geliyordur. Kardeşim öncelikle karavanın kaç kilo? Karavan Onyx aldık Nisan ayında. Aha. Teslimatı yapıldı. Aha. 750 kilo altı bir karavan. Peki araban? Araba Citroen 2013 model Aha. DS modeli DS4. 1300 kilo boş ağırlığı var. 1.6 dizel bir araç. Otomatik mi? Otomatik. Kaç abi beygiri torku? 115 beygir 270 Nm tork. En güzel yanında aslında F1 vitesi olması özellikle karavan çekenler için. Peki karavanı çekerken sen otomatikte mi kullanıyorsun? F1 ile oynuyor musun? Güzel yanı o, tam otomatikte kullanırken herhangi bir manueli almadan Aha. kulakçıklar üzerinden artı eksi yapabiliyorsunuz. İhtiyaç mı duyuyorsun yoksa hani öyle daha mı rahat hissediyorsun? Ya şöyle özellikle eğimlerde araba sonuçta şeyi bilemeyebiliyor. Ha, kafası karışıyor. Kafası karışabiliyor vitesin 2'ye mi 3'e mi geçeyim 2'de mi bırakayım. Hı hı. O anlamda çok zorlamaya da gerek yok. Çok rahat oluyor gerçekten. Peki abi karavanla bu araba kaç bin kilometre yol yapmıştır? Ne kadar gezmişsindir Ertan? Valla çok gezmedik. 3 kere çıktık bu sene. Yani yeni aldık zaten. Hı hı. İzmir'e gidip geldik açıkçası. Değil mi? 600 1200. Ya herhalde öyle. Asos'a Asos'a gidip gitmişsin. Geldik, doğru. 2500 kilometre yol. Yapmışız. 3000 kilometre. Bak işte konuşunca kardeşim gezdiğin ortaya çıktı. Doğru. En zorlandığın yol. Valla İzmir'e giderken herhalde otobanda çok rüzgar vardı. Bir de yani 110'la falan gidiyorduk açıkçası. Tamam dürüst ol. 130'da gittiğinde olmuş Ertan'cığım. Bu söyleyebilirsin. Dolayısıyla o biraz böyle zorladı. Yani sallandı mı, yalpa mı yaptı? Evet. Bizde çünkü stabilizatör de yok. Ha. Ama hiçbir sıkıntısını duymadım bu arada yani. Ben takmayı da düşünmüyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben de Onyx kullandım ya. Gerçi benim arabam çok ağırdı. Şimdi mantıken senin araban da karavana göre çok ağır. Stabilizatör olsaydı belki o yolda korkmazdın. Olabilir evet. Peki Yani nasıl dikkat- yetiyor mu bagajı bunun? Bagajı yani aslında şöyle Kampa giderken? C sınıfı bir araç. Ha. Dolayısıyla 2 kişilik bir aile ya da 3 kişilik bir aile için bence gayet yeterli bir bagajı var. Bu araba normalde senin bindiğin bir arabaydı değil mi? Hani Evet, karavan için evet. almadın. Çeki Aynen demirini taktırdın, direkt Aynen bununla öyle. geziyorsun. Kesinlikle öyle. Vergisi nedir bunun? Mantıklı mı sence buna geçmek? Valla 2013 model bu araç. Ha, yaştan kurtarıyor biraz. Yaştan kurtarıyor. Dolayısıyla çok düşük bir vergisi var. Bir de bilenler biliyor açıkçası bu aracı. Çok böyle hani çok bilinen bir araba da değil açıkçası Aha, DS modelleri. Dolayısıyla ben çok memnunum. Çok sevinerek aldım. İyi ki de bunu almışım diyorum. Yakıt nedir abi? Yakıt 6. Karavanla da yani en çok işte bastığım, zorlandığım yolu 9.3 ortalamayla gittik. Peki tavsiye eder misin? Bu arabaya çeki demiri taktırıp karavanla gezebilirler mi? Yani varsa değiştirmeye gerek yok 156 için. Ama tabii bunun ki- için alınmaz. Tabii ki aynen öyle. Benim de bir halim var o anlamda. Evet kardeşim. Hadi oldu da değiştirmek istedin. Ne alırdın bu iş için? Valla X Class alırdım herhalde Mercedes'in X250 alırdım. Çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. teşekkür Çok sağ ol. ediyorum. Kendine iyi bak. Kolay Görüşürüz. gelsin. Sağ olun. Ertan'la videonun sonunu getirdik. Şimdi yaklaşık herhalde bir 6-7 tane araba çekmişimdir. Şöyle bir şey rica ediyorum sizden. Ben aklıma gelenleri sordum. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa veya bugün çektiğim araçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ve biz yanlış bilgi vermişsek bizi düzeltin, uyarın. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Çünkü ben 2 günde çektiğim araçların haricinde farklı bir araç gördüğüm zaman yine onlara bu soruları artı sizin yönlendirmenizle gelecek olan soruları sorup böyle bir bilgi bankası elde etmeye çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.